Merhaba Akrepler, Ağustos ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Şöyle bir önce Ağustos ayının giriş enerjilerine bakalım. Ağustos ayına kariyerinizde öne çıkmak, dikkat çekmek ve toplumsal statünüzü sağlamlaştırmak gibi güçlü motivasyonlarla başlıyorsunuz. Güneş Aslan Burcu'nda ve haritanızın 10. evinde parlıyor. Bu durum sizi sahneye davet ediyor. Ancak Güneş'in retro Merkür'le kavuşuyor olması geçmişte kalan kariyer meselelerini yeniden gündeme getirebilir, eski bir iş teklifi gelebilir ya da daha önce kapanmamış bir konu yeniden değerlendirilmek isteyebilir. Patronlarla, otorite figürleriyle ya da aile büyükleriyle iletişimde dikkatli olmalı, yanlış anlaşılmalara karşı temkinli davranmalısınız. Mars'ta Başak Burcu'nun son derecelerinde sizin sosyal çevre ve gelecek planları alanınızda ilerliyor. Enerjinizi arkadaş gruplarına, projelere ve hedeflerinize yönlendirebilirsiniz. Ancak Mars'ın Koç burcundaki retro Kiron'a yaptığı 150'lik açı ekip içinde kırgınlıklar, dışlanmışlık hissi ya da geçmişten kalan bir güvensizlik duygusunu yeniden tetikleyebilir. Bu tür duygularla başa çıkarken hem kendinize hem başkalarına karşı anlayışlı olmanız iyileştirici olabilir. Venüs ise Yengeç burcuna geçti, sizin 9. evinize yerleşti. Bu alan eğitim, yolculuklar, inançlar ve yüksek ideallerle ilgili. Belki bir seyahate çıkabilir, ilham aldığınız konularla ilgilenebilir veya romantik bir uzak yolculuk yaşayabilirsiniz. Ancak Venüs'ün retro Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar hayal kırıklıklarına açık olduğunuzu gösteriyor. Özellikle akademik ya da hukuki meselelerde daha dikkatli olmalı, aşırı idealizme kapılmamalısınız. Jüpiter'in de Yengeç burcunda olması sizi bu ay maneviyatla, bilgiyle ve sezgisel gelişimle büyütüyor. Akrep burcundaki Lilith ile yaptığı üçgen açı sayesinde derin içsel dönüşümler yaşayabilir. Sezgilerinizi daha güçlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken karizmatik bir etki bırakacaksınız. Uranüs 8 Temmuz'da İkizler Burcu'na geçmişti. Sizin 8. evinizi aktive etmeye başladı. Maddi krizler, ortak kazançlar ve psikolojik derinlikler alanında beklenmedik değişiklikler olabilir. Uranüs'ün retro Satürn ve Neptün'le yaptığı destekleyici açılar sayesinde bu değişimlerin sizi daha özgür ve sağlam bir finansal yapıya kavuşturması mümkün. Özellikle borçları yapılandırmak, maddi bağımlılıkları sonlandırmak için bu dönem önemli bir fırsat sunuyor. Retro Plüto Kova burcunda ve sizin aile, yuva ve kökler alanınızı etkiliyor. Bu ev içinde derin dönüşümlere işaret ediyor. Aile ilişkileri yeniden yapılandırılabilir, taşınma ya da evde köklü bir değişim gündeme gelebilir. Plüton'un Uranüs ve retro Satürn Neptün'le olan uyumlu açısı bu değişimlerin uzun vadede size fayda sağlayacağını gösteriyor. Kuzey Ay düğümü Balık burcunda sizin aşk ve yaratıcılık evinizde ilerliyor. Bu da sizden artık kalbinizi dinlemenizi, yaratıcı yanınızı ortaya koymanızı ve duygulara daha fazla güvenmenizi istiyor. Güney Ay düğümü ise Başak burcunda, yani arkadaş çevresinden ya da fazla mantıksal kalıplardan sıyrılmanız gerektiğini vurguluyor. Efendim, Ağustos ayına giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi Ağustos ayı gündemine geçeceğim ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Sevgili akrepler, Ağustos ayının ilk haftası itibariyle gökyüzü sizi içsel bir yolculuğa çağırıyor. 7 Ağustos'ta Mars'ın Terazi burcuna geçişiyle birlikte bilinçaltınızda bastırdığınız duygular tetiklenebilir. Bu geçiş sizi dış dünyadan biraz uzaklaştırıp iç dünyanızla daha derin bir temas kurmaya yönlendirebilir. Ancak Mars'ın retro Satürn ve retro Neptün'le kurduğu karşıt açı özellikle aşk, çocuklar ya da yaratıcılıkla ilgili alanlarda bazı içsel sıkışmalar, yüzleşmeler ve belirsizlikleri de beraberinde getirebilir. Kendinize fazla yüklenmemeli, eski hayal kırıklıklarını yeniden yaşar gibi hissetseniz de bunların geçici olduğunu hatırlamalısınız. 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız var. Ailevi konular, ev düzeni, kökler ve duygusal güvenlik alanında
önemli farkındalıklar getirecek. Aile içinde tamamlanmalar, ev taşınmaları ya da geçmişte kalan konuların netleşmesi gündeme gelebilir. Aynı anda Güneş'in Aslan Burcu'ndaki retro Merkürle kavuşumu, kariyer ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili bazı içsel sorgulamaları da tetikleyebilir. Kariyerinizle geçmişle bağlantılı bir karar yeniden masaya gelebilir ya da eski bir iş gündemi tekrar karşınıza çıkabilir. 11 Ağustos'ta Merkür Retrosu sona eriyor ve hedeflerinize dair iletişimler artık netleşiyor. İfade edemediğiniz planları daha kolay aktarabilir, iş ve gelecek vizyonunuzu daha sağlam bir zemine oturtabilirsiniz. 12 Ağustos'ta Venüs ve Jüpiter Yengeç Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşum sizin uzaklar, akademik alanlar, yurt dışı bağlantıları ve inançlar evinizde gerçekleşiyor. Bu iki iyicilin kavuşması bu tarihten itibaren yeni eğitim fırsatları, seyahat planları ya da uluslararası bağlantılar adına şanslı gelişmeler yaşamanıza neden olabilir. Ruhsal olarak da bir ferahlama ve umut enerjisi hissetmeniz mümkün. Aynı gün Ay'ın Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'le kavuşması ise sağlık, günlük düzen ya da iş ortamında biraz daha dikkatli ve planlı olmanız gerektiğini vurguluyor. Ve 14 Ağustos'ta gökyüzünde büyük bir su üçgeni, aynı zamanda da büyük bir hava üçgeni oluşuyor. Burcunuzda bulunan Lilith, Kuzey Ay düğümü ve Yengeç'teki kavuşum güzel büyük bir su üçgeni yaratıyor. Bu üçgen aşk, maneviyat, yolculuklar ve derin bağlar konusunda size şifalanma, derinleşme fırsatları sunuyor. Aynı anda Mars, Uranüs ve Plüton'un da kurduğu büyük hava üçgeni içsel farkındalıklarınızı zihinsel ve ruhsal özgürlükle birleştirmenize olanak tanıyor. Özellikle ilişkilerinizde, finansal planlamalarınızda ve psikolojik gücünüzde büyük bir ilerleme söz konusu. Çok güzel akıyor olacak gökyüzü. 14-22 Ağustos arası ruhsal şifa, içsel derinlik, akademik ve uluslararası fırsatlar, ilişkilerde dönüşüm ve netleşme açısından çok güçlü enerjiler taşıyor. Gökyüzü sizden bu dönemde içinize dönmenizi, gerçek gücünüzü hatırlamanızı ve değişimden korkmamanızı istiyor. Ağustos'un ikinci yarısı sizin için toplumsal statünüz, kariyer hedefleriniz ve sosyal çevreniz üzerinden güçlü dönüşümlere açık bir dönem getiriyor. Hem planladığınız bir gelecek vizyonu netleşiyor hem de ilişkilerde önemli sınavlardan geçiyorsunuz. 20 Ağustos'ta ayın önce Jüpiter'le ardından Venüs'le kurduğu kavuşum uzaklar, seyahatler, yüksek öğrenim ve inançlar alanında size ilham verici bir hava getiriyor. Hayatta daha umutla bakabilir, yeni vizyonlar ve hedefler belirleyebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim konuları ya da bir yolculuk planı gündeme gelebilir. Aynı zamanda ilişkilerinizde ortak değerlerin ne kadar önemli olduğunu daha net göreceksiniz. 22 Ağustos'ta Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte sosyal çevrenizde hareketlilik başlıyor. Arkadaş grupları, topluluklar ve gelecek planlarınız ön planda olacak. Fakat Güneş'in Uranüs'te kurduğu kare açı özellikle ikili ilişkilerde ani gelişmeleri, kopuşları ya da sürprizleri tetikleyebilir. Beklenmedik bir teklif ya da sarsıcı bir farkındalık gündeme gelebilir. Aynı gün Venüs ile Kiron arasındaki kare ise iş hayatınızda ya da günlük düzeninizde duygusal kırılmalara işaret ediyor. Özellikle kadın figürlerle olan ilişkilerde dikkatli olmalısınız. 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Sizin için sosyal çevre değişimleri ve uzun vadeli hedefler açısından yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Hayallerinize yaklaşmak için bir adım atabilirsiniz. Ancak Uranüs'ün sert açısı özellikle ilişkilerden ve ortaklıklardan kaynaklanan ani gelişmelere karşı esnek olmanız gerektiğini söylüyor. Değişim her zaman rahatsız edici değildir. Bazen sizi tutsak eden yapıları yıkmak için gelir.
25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor ve kariyer alanınızda parlamanızı sağlıyor. Ancak 27 Ağustos'ta Venüs'ün Plüton'la yapacağı karşıtlık aile ve iş arasında bir çekişme ya da otorite figürleriyle yaşanabilecek krizleri gündeme getirebilir. Güç savaşlarına girmemeye, içsel öfkenizi yapıcı biçimde ifade etmeye özen gösterin. 31 Ağustos'ta Mars ile Jüpiter arasında bir kare açı oluşuyor. Maddi konularda ve ortak paylaşımlarda stres yaratabilir bu açı. Bütçenizi korumak adına ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. Aynı gün Güneş ve Ay arasında da gerçekleşecek kare açı, sosyal çevre ve özel yaşamınız arasında denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Kalabalıklar arasında olmak isteyebilirsiniz ama bir yandan yalnız kalmak ihtiyacı da hissedebilirsiniz. Ağustos'un bu son günleri sizlere hem ilişkilerde hem hedeflerde bir silkelenme sunuyor. Hayat size dönüş ve yeniden yapılan diyor. Cesaretle ilerleyin çünkü değişim sizin zaten uzmanlık alanınız. Verimli, mutlu bir Ağustos ayı geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.